Herkese merhabalar, Ev Yeşiline hoş geldiniz. Ben Gizem Aydoğan. Uzun zamandır video çekmiyorum, biliyorum. Biraz ev taşınma telaşları vardı. İşte böyle setup kurmaya çalışıyorduk video çekmek için. Ama sonunda karşınızdayım. Bugün de sizinle taşınmada da birazcık hasar görmüş. Gördüğünüz gibi aradaki bazı dallarını, yapraklarını kaybetmiş bir sedum bakımı anlatacağım. Aynı zamanda birlikte toprağını değiştireceğiz. Şimdi bu sedum, şu da aynı aileden. Bu da bir sedum morganium. Sedumun Türkçesi dam koruğu olarak biliniyor. Dam koruğu, sukulenti de denilebiliyor. Çok sık rastlanan bir sukulent. Bunların ana vatanı Meksika ve Honduras. Dolayısıyla Meksika dediğiniz zaman işte sıcak hava, gayet böyle kurak iklimler var. Kuraklığa dayanıklı bir arkadaşımız sedum morganium. Sedum diye devam edeceğim video boyunca. Sürekli adını uzun uzun söylememek için ama buna eşek kuyruğu deniyor, burro kuyruğu deniyor. Böyle değişik değişik isimleri var. Keyifli, etli yaprakları var üzerinde. Böyle sarkan, yayılmacı bir tür. O yüzden kitaplığa koyduğunuz zaman da çok güzel görünüyor. Eğer iyice şenlenirse, büyük saksıya geçirirseniz tavana asabilirsiniz, askı bahçe yapabilirsiniz. Çok şık görünen, aranjmanlarda kullanabileceğiniz gibi bayağı keyifli bir bitki. Bitki bakımı ile ilgili bu aileler, cinsler, türler bazen biraz karışıyor. Kısaca ona da değineyim. Şimdi Crassulaceae bir familya. Onun altında sedum cinsi var. Bu da onun altındaki sedum morganium türü. Crassulaceae hatırlarsınız belki para ağacı diye de bildiğimiz, duyduğumuz Crassula ovata'nın da ait olduğu bir aile. 600'e yakın sedum türü var. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle dediğim gibi etli yaprakları var. Güzel, kuraklığa dayanıklı. Çok fazla soğuk hava sevmiyor. O yüzden içeride rahat rahat bakabilirsiniz. Dışarıda da bakabilirsiniz. Dışarıda da böyle güzel topraklarda, saksılarda yetiştirebilirsiniz. Ama kışın eğer soğuk bir yerdeyseniz, benim gibi İstanbul'daysanız içeriye almanızı öneririm. Daha Akdeniz, Ege taraflarında dışarıda da kalmaya devam edebilir. Sedum morganium aydınlık seven, çok güzel güneş ışığından hoşlanan, aydınlıkta çok güzel işte yeşeren, dediğim gibi böyle bol bol çıkan, bunun da diplerinde görebilirsiniz. Minik minik yaprakları düşmüş, aynı olduğu yerden yeşermişler, yeniden işte büyümeye başlamışlar. Güzel, evinizin aydınlık yerlerine koyabilirsiniz. Cam kenarlarında tavana askı yapabilirsiniz. Askıdan aşağı sarkıtabilirsiniz. İnanılmaz keyifli görünen bir bitki. Bakımı da aslında çok kolay. Benimkinin artık bu saksıya küçük geldiği çok aşikar. Ve 1-2 yılda bir saksısını değiştirebilirsiniz. Saksısını değiştirirken de bunun olduğu gibi bir boy büyük saksıya geçmenizi rica edeceğim. Neden? Bitkileri böyle küçük saksıda tutmaya devam etmeyin. Ben taşınırken birazcık ihmal etmiş oldum. Sonra da dedim ki ben bunu anlatırım Ev Yeşilinde. Küçük saksıdan bir büyüğe geçirirken hep bir boy büyük saksıya aktarmalısınız. Yani bu kadar küçük bir saksıdan daha geniş çapı olan bir saksıya geçirmemenizi öneririm. Sukulentler biliyorsunuz hep çok konuştuk. Zaten havadaki nemi alan bitkiler. Dolayısıyla çok fazla toprak ihtiyacı olmayacak. Havadaki nemle de o nemi alıp bünyesinde tutan, işte bu etli yapraklarında aslında o suyu koruyan bitkiler olduğu için çok büyük saksılara geçirmeyin. Hiç gerek yok. Şimdi çıkardığımız zaman birlikte köklerini de göreceksiniz. Çok küçük zaten. Yayılmacı bir tür dedim. Aşağı doğru sarkmaya çok meyilli bir tür dedim. Arada kopya çekiyorum bu arada burada. Siz görmüyorsunuz belki ama. Çiçek açarlar. Çok güzel. Yazla sonbahar arasında çiçek açma mevsimi var sedumlarda. Yıldız yıldız çiçek açacaklar. Eğer çiçek açtırmayı başarabilirseniz, çok mutluysa, bulunduğu yeri seviyorsa, güzel bakıldıysa, yıldız formunda böyle çiçekleri olacak. Onlar da izlemesi gerçekten çok keyifli. Bu büyüme döneminde yavaş yavaş bitki besini verebilirsiniz. Ben çok fazla bitki besini kullanmıyorum.
Bazı bitkilerimde evet tercih etmek zorunda kalıyorum ama genel olarak izlemeyi de seviyorum. Acaba gübre vermeden ne kadar süre dayanabiliyorlar gibi. Büyüme döneminde böyle ayda bir yavaş yavaş suyuna karıştırarak, seyrelterek o sıvı besinleri kullanabilirsiniz. Şimdi hep beraber bunun saksısını değiştirelim. Ben saksı değiştirmek için, gülmeyin bana, böyle baklava tepsisi kullanıyorum. Bunlar böyle tepsiyle baklava aldığınız zaman, içi boşaldığı zaman güzelce yıkayın. Evde bu işlemi yaparken sağa sola işte toprak dağılmaz. Bunu içine koyuyorum. Bu arada bir tane küçük dalı koptu gördüğünüz gibi. Ben elimde oynarken, size göstermeye çalışırken onu yeni saksısının dibine koyacağım. Oradan zaten çoğalmaya devam edecek. Hiçbir zaman düşen hiçbir yaprağını atmayın. Şimdi bunun içinden çıkarıyorum. Şu dekoratif saksımı çıkarıyorum. Görüyorsunuz ne kadar dibi kapalı saksı olursa olsun içinde her zaman dibinde delikleri olan bir saksıya dikiyorum. Çünkü o drenaj sukulentler için ve diğer bütün bitkiler için çok kıymetli. Toprak değişimi yapmadan önce dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sulamamış olmanız lazım. Toprak tamamen kurumuş olması lazım. Bakın çıkardım. Bu kadarcık toprakta bu kadar kocaman bir sedum yetişebiliyor. O yüzden birazcık büyüdü, hemen büyük saksıya alayım falan diye endişelenmeyin. Kökleri zaten çok sığ, dediğim gibi. Gıdıklıyorum. Klasik gıdıklama hareketimi yapıyorum. Köklerine zarar vermiyorum ama işte böyle içerisinde kurumuş kökler olabilir, kurumuş yerleri olabilir. Böyle gördüğünüz gibi küçük parçalar ayrılabilir. Onları kenara koyun. Yeni saksıyı alırken de koyarsınız tekrar saksının dibine. Bakın küçücük yavruları duruyor. Sukulentlerde hep aynı şeyi konuşuyoruz. Düşen hiçbir yaprağı atmıyorum. Şöyle söyleyeyim, yaprak çürüyene kadar dibinde kalmasına aslında izin veriyorum. Ya da böyle benim gördüğünüz gibi minik saksı altlıklarına azıcık işte Hindistan cevizi torfu koyup onun altında bekletiyorum. Şimdi altını gıdıkladım. Eski topraktan bir kere iyice kurtaracağım. Artık eski toprağın ne vitamini kaldı ne bir şeyi kaldı. Kökler birbirine dolandı. O yüzden bunlara hiç gerek yok. Muffin. Muffin de merak ediyor bir taraftan. Şimdi size şu kökü göstermek istiyorum. Bakın bu kadar büyük bitkinin kökü aslına bakarsanız şu kadarcık. Yani çok fazla, dediğim gibi köke gerek yok. Saksıya, büyük saksıya gerek yok, affedersiniz. Şuralarda görebileceğiniz belki, bilmiyorum yakın planda, hava kökleri var. Bu sukulentlerin, bir taraftan ben toprağını değiştireyim, bir taraftan da anlatayım. Sukulentlerde hava kökleri dediğimiz şeyler var. Bu hava kökleri, dediğim gibi sukulentin aslında havadan nemi alması için gerekli olan kökleri, kendileri kök çıkarıyor yaprakların altından. O kökleri kesinlikle kesmeyin. O köklerin etrafından budayıp yeniden bir saksıya dikebilirsiniz. Yeni bir dal sukulentiniz olur. Sedum morganium böyle keyifli, yedi veren diyebileceğimiz bir tür. Bakın bundan buna geçiyorum aslında. Çok büyük bir saksıya aktarmıyorum. Şimdi benim çakıl taşım kalmamış. Altı bu şekilde delikli olanlar saksıların içine bir dizi çakıl taşı koyabilirsiniz ki üstünden suladığınız zaman toprağınız akmasın. Böyle aslında işte mercimek kavanozlarına falan toprak dolduruyorum. Artık bizim evde her şey bitki işine dönmüş durumda. Bu Garden Gold markasının satın aldığım bir toprağı. Bu da Genta markasının sukulent ve kaktüsler için satın aldığım toprağı. Her ikisinden de inanılmaz memnunum. Genel amaçlı kullanımlar için bunu kullanıyorum. Sukulenttir, kaktüstür bitkilerim için de dibinde bu toprağı kullanıyorum. İkisini karıştırıp kullanacağım sukulentlerde. Çünkü böyle %60'a %40 gibi bir karışım yetiyor ama siz onu göz kararı halledersiniz. Şimdi birazcık normal genel kullanım amaçlı toprağımdan koyayım. İçine de birazcık
Bu daha böyle kum formunda bir toprak. Böyle birazcık katman katman dolduruyorum. Böyle aldığım şeylerim var ki ortasında hem şimdi bunu birazcık karıştırayım. Bunu iyice bir Sedum morganium kışın kış uykusuna yatabilir. Yani kışın büyümesi birazcık durabilir. Endişelenmeyin. Bitkiler insanlar gibi. Herkesin isteği farklı. Herkesin hayattan beklentisi farklı. Öyle biz istiyoruz ki birazcık bitkileri alalım, hiç bakmayalım, hiçbir şey yapmayalım. Ondan sonra büyüsünler kendi kendine. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Her bitkinin kendisine özel istekleri var. Ortasına bir tane delik açtım. Bunu da buraya iyice yerleştiriyorum. Bakın ben bu işlemi yaparken arada birkaç tane böyle tomurcukları ayrılıyor, düşüyor. Onları hiç ellemiyorum. Olduğu gibi bırakıyorum. Onlar oradan zaten köklenecekler. Saksı değişimi yaparken şu saksının çizgisine kadar doldursanız yeter. Sulamak için kendinize alan bırakın. Bitkiyi rahat bırakın. Çok fazla sıkmamak lazım bu arkadaşları. Bizim gibi pek zora gelemiyorlar. Şuradan küçük bir tane şeyimi alayım. Biraz daha kum koyayım. Böyle drenajlı bir görüntüsü olsun. Hem en üst kata kum koyduğunuz zaman güzel de görünüyor gerçekten. İsterseniz bunun üstüne çakıl taşları da dizebilirsiniz. Çakıl taşları da çok şık durur yanında. Bu renkli çakıl taşlarından alabilirsiniz. Şöyle vurursanız iyice yerleşecektir. Evet. Şimdi buna bir hafta boyunca hiç su vermeyeceğim. Yeni toprağına alışmasını istiyorum. Ben bunu değiştirirken köklerine zarar verdiysem, bir şekilde mantar kaptıysa mantar olabilir diye eğer sularsanız kök çürümesine, mantara daha çok meyilli hale gelir. Bir hafta boyunca hiç sulamayacağım. Bir haftadan sonra su vereceğim. Kışın 10-15 günde bir tam böyle sulayıp suyunu akıttıktan sonra devam edebilirsiniz tekrar kuruyana kadar. Herkesin evi farklı, kaloriferi olan var, işte başka türlü ısınması olan var vesaire. Ben kontrol ederek gitmenizi öneriyorum. Bu kadar böyle sert şeylere gerek yok. Dibine bakarsınız, kuruduysa su verirsiniz, kurumadıysa devam edersiniz. Teşekkürler. Merak ettiğiniz her şeyi Instagram'dan da sorabilirsiniz. Videoların altına yorum olarak da ekleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Hoşça kalın.